Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün yine Ejin'le beraber size çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Evet. Şimdi malzemeler gözünüzde az görülebilir. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Kendimize göre bir şey yapacağız. Öncelikle kuzu etimizin altına ben patlıcan közleme yapacağım. Patlıcan közleme için önce tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. 4 tane patlıcanımızı koyduk. 170-180 derece fırında 30 dakika pişirip çıkaracağız. Şimdi kuzu tava. Kuzu tava diyor ama yemek tencere de oluyor. Aynısından bize devam ediyoruz. Önce bir miktar göz kararı sıvı yağımızı sözde tavamıza, tepsimize döküyoruz. Ardından etimizin biz 800 gram kadar kullandık. Güzelce tavamıza yaydık. Biraz daha yağ ilavesi yaptık. Önce etimizin marinesini yapalım. Sonra güzelce yağımızı etlerimize yediriyoruz. Kimyonumuzdan nane. Nane izleyen koysun. Biz seviyoruz. Köri, isot. Gördüğünüz üzere bol baharat. Biz eti baharatlı, güzel seviyoruz. Hepsinin göz kararı. Karabiber, pul biber, kekik, tuzumuzu da son olarak güzelce döktükten sonra şöyle güzel bir tekrar bir karıştırıyoruz. Biberlerimizi doğramaya başlayalım. Olduğu gibi yemeğimizin üstüne kapya biberimizi de usulüne uygun. Genelde her yemekte kullanırız ama et yemeklerinde kapya biber biraz daha güzel de olur. Ondan hemen tavamızın üstüne attık. Sarımsaklarımızı da doğrayalım. 3 diş sarımsağımızı da doğrayıp yemeğimizin üstüne yayıyoruz. 5 adet domatesimiz de. Gerçi bizim domateslerimiz orta boy, yani büyük değil, bilginiz olsun. Bir 5 adet kullanıp domatesli tepsimizin tamamının tepesini kaplayacağız. Suyuyla, her şeyiyle olduğu gibi tavamızın, yemeğimizin üzerine güzelce yayalım. Şimdi son olarak en tepeden tuzumuzu, değil mi Ecin? Evet. Ecin de geldi yanımıza. Evet. Dersini yaptı, o da geldi. Güzel bir hikaye kitap okudu az önce o. Biz de burada yemeğimizi yapmaya devam ettik. Şimdi babamın yanına geldim ben de şimdi. Güzelce tuzumuzu her yere yaydıktan sonra hemen streç filmimizle tavamızı güzelce örtüp şöyle yapalım. Önce bir kat daha atacağız mecbur. Evet canım. Hava aldırmayalım ona. Şuradan keselim. Öyle mi? Keselim. Ardından bir kat daha atalım. Evet babam. Kesiyorum. Kes. Ellerine sağlık. Sen elindeydi, yemek daha güzel olacak. Vallahi. Her zaman sana yaptırıyoruz o yüzden Evet. yemeğimizi. Ececiğim, şimdi bu şekilde bırakıp bir saat kadar dışarıda. 1-2 saat, zamanı olan 3 saat fark etmez. Marine ettik etimizi. Bekleyip daha sonra fırına vereceğiz. Evet. Közlediğimiz patlıcanlarımıza geldi sıra. Onların da kabuğunu sıyırıp hemen doğrama işlemine geçeceğiz. Evet. Şimdi geldik doğramaya. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Evet. Mis gibi kokuyor. Patlıcan. Bıçak patlıcanın içinde kayıp kayıp gidiyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Şu an mis gibi kokuyor değil mi babacığım? Evet. Böyle ince ince kesip
ince ince karıştırıp tekrar güzelce sarımsağımızı rendeleriz. Normal şartlarda buna süzme yoğurt olur. Ama biz normal yoğurtla yapacağız. Süzme yoğurt hem tadı hem de kıvamıyla daha çok yakışır. Evet. Göz kararı siz ne kadar isterseniz koyabilirsiniz. Tuzumuzu da Güzelce atıyoruz. ilave ediyoruz. Evet. Ve yoğurtlamamız da hazır. Beklettiğimiz tavamızı, etimizi 2 saat kadar beklettiğimiz, yalnız bilginiz olsun. Şimdi artık içindeki et domatesin tadını, biberin tadını, soğanın tadını, baharatların tadının hepsini aldı. Tam Evet. kıvamına geldi. Şimdi biz iç yağı ya da kuyruk yağı bulamadık. Size bunu ısrar tavsiye ederim. Evet. Onun yerine tereyağımızı atıyoruz. Güzelce bu şekilde biz tereyağımızı da yaydık. Şimdi üstünü biz çift taraflı olan bu alüminyum folyodan kapatıyoruz. 1 saat üstü kapalı pişecek. 1 saat sonra görüşmek üzere.